Afrika insanın ilk yuvası, acının ve haksızlığın toprakları, eğitimsiz, mutsuz insanların kıtası ama içlerinde öyle bir ülke var ki oradaki hayatı dinlemek bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Birçoğunuzun adını bile duymadığı bir ülke, asla gitmemeniz gereken bir yer. Bir ülkeyi düşünün, insan ömrü ortalama sadece 58 yıl. İnsanlar için günde bir öğün yemek yiyenler çok şanslı olanlar, 2 öğün yemek yiyebilmeleri mucize. Buna rağmen dünyanın en uzun erkekleri orada yaşıyor. Bu ülke Güney Sudan ve burada sığır ve inekler o kadar değerli ki deyim yerinde olursa bazı kabileler ineklerle yatıp ineklerle kalkıyor. Hatta bununla da yetinmeyip sabah uyandıklarında vücutlarını sığır idrarıyla temizliyor. Ve hatta zaman zaman susuz kaldıklarında bunları içiyorlar. Sığır ve inek idrarındaki asitten ötürü birçok Güney Sudanlı'nın saçları kızıla dönmüşken halk bu idrarın deri hastalıklarına iyi geldiğine inanıyor ve fırsat buldukça yemeklerine de katıyorlar. Coğrafya sığırları bile o kadar etkilemiş ki sığır çobanları beyaz tenli insanların sürülerine yaklaşmasına kolay kolay izin vermiyor. Çünkü hayvanların beyaz tenli insanlardan ürktüğünü düşünüyorlar. Buraya kadar dinlediklerinizden kaşlarınızı çattığınızı, şaşırdığınızı görür gibiyim. Ancak bizim için akıl almaz olan bu durum onlar için gündelik hayatın olması gereken bir parçası ve size içinizi ürpertecek çok daha fazlasını anlatacağım. Güney Sudan henüz 2011 yılında iç savaş sonucunda Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş gencecik bir ülke ve 15 milyon nüfusa sahip. Resmi sloganları adalet, hürriyet ve refah. Fakat burada hiçbiri yok. Çok sayıda mülteci Sudan'a, Çad ve Etiyopya gibi komşu ülkelerden de girmiştir. Ülke haritada küçük görünse de aslında 640 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Neredeyse Türkiye kadar büyük. Konuştukları resmi dil İngilizce olsa da bir ikinci dil ise Cuma Arapçası. Bunun yanında çeşitli kabile dilleri de resmi olarak kabul edilmiş. Ayrıca ülkenin ilginç yaşam tarzına girmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Hristiyanlık burada da temeldin. Nüfusun %60'ı Hristiyan, %33'ü animist ve yerel inanışlara sahip %6'sı ise Müslüman, hikayesi ise çok eski yıllara dayanıyor. 1800'lü yıllara kadar Osmanlı kontrolünde olan ülke, 1800'lü yılların sonunda Afrika'ya gelen İngiliz ve Fransızlarca işgal edilmiş. Kendisini beklenen Mehdi olarak ilan eden Sudanlı Muhammed Ahmet el Mehdi'nin bütün kuvvetlerini yok ettikten sonra ülkeye tamamen hakim olan İngilizler Hristiyanlığı kalıcı olarak yaymışlar. Sadece bazı yerel kabileler coğrafi koşullar sayesinde kendi inançlarını koruyabilmiş. Güney Sudan 2011'de bağımsızlığını ilan ettiğinden beri başkanlık görevini Salva Kiir Mayardit yürütüyor. Salva Mayardit yetenekli bir asker, acımasız ve sert, 3 milyondan fazla insanın öldüğü iç savaşların son komutanı oyduğu ve Güney Sudan'ı sudan ayırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda idrar yolları enfeksiyonundan dolayı topluluk içinde altına kaçırdığı anlaşılmış. Bu görüntüleri yayınlayan 3 basın mensubundansa bir daha haber alınamamıştır. 20 yıl boyunca Afrika çalılıklarında gizlenerek yürüttüğü, savaşın getirdiği bir alışkanlık olsa gerek, özel hayatına dair hiçbir şey bilinmiyor. Ailesinin Kenya'da gizlenmiş bir evde yaşadığı düşünülse de başka bir bilgi yok. O derece gizemli ve ömrü savaşlarda geçmiş ilginç bir adam. Güney Sudan, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Öyle ki ülkenin yıllık geliri sadece 3 milyar dolar ve kişi başına düşen gelir ise yıllık 230 dolar. Bu da insanların günde 1 dolardan az kazanması demek. Hatta çoğunluk onu bile elde edemiyor. Nitekim günlük beslenmek bile Güney Sudan'da imkansız. Sudan halkı günde 1 defa yemek yer. Ülkede şişman biri varsa bilin ki ya siyasetçi ya da hastalık sahibidir. Ülkede fakirlik o kadar, had safhadaki insanlar balıkları bile elle tutuyor. Ülkenin yönetimi Dinka kabilesinde ve ülkenin çoğunluğu bu kabileye mensup politikacılar da dahil. Tüm kabileler ile savaş halindeler. Sudan'da bir diğer büyük ikinci kabile Nuer kabilesi ve ülkede bunların da dışında birçok kabile mevcut. Yılın belli dönemlerde evleri su basıyor. Yalnız ev derken tenekeden oluşan içinde koltuk halı olmayan üstü kapalı alanlar. Ev halkı bu tek odada ve aynı alanda uyuyorlar. Yani özel hayatın olmadığı, hayatta kalma savaşı veriyorlar.
Aileler her şeye rağmen çocuk yapıyor. Hatta ülkenin %50'den fazlası 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Emeklilik olmadığı için yaşlılıkta onlara bakacak birileri olması için üreme çabasındalar. Sokaklarda ağır uyuşturucular, silahlı insanlar görürseniz şaşırmayın. Bunun önüne geçen ya da geçmeye çalışan yok. Yozlaşmış bir toplum olduğu için herkes kendi adaletini koruyor ve uyguluyor. Güvenlik o kadar berbat ki bırakın yabancı insanı, kendine bile tahammülleri yok, hatta halk elinde Kalaşnikovlarla geziyor. Bu nedenle ülkeye giden turistler devletten yanına polis istemeli veya öncü kabileden güvenlik kontrolü kiralamalı ve böyle bir sistem var. Çünkü beyazları para olarak gören halk acımadan sizi bozuk para gibi harcayabilir. Çok acı bir gerçek daha var. Ülkede çocuk kaçakçılığı had safhada. İşin daha kötüsü sadece kabileler değil, ülkedeki çeteler çocukları kaçırıp farklı ülkelerde çalıştırıyorlar. Ülkedeki fakirlik insani değerleri, acıma duygusunu köreltmiş. Anlayacağınız burada her an kan akabilir. İşin tuhafı ülkede bu durum sıradanlaşmış. Anlayacağınız fakirliğin en kirli, çirkin yüzü bu ülkede. Tüm bu kötü duruma rağmen şaşıracağınız bir bilgi vereyim. Ülke tuhaf bir şekilde petrol zengini, fakat petrol yabancıların elinde. Güney Sudanlıların kendi şansını yaratmak gibi bir durumu olamamış, yıllarca olamayacak gibi de görünüyor. Çünkü eğitimin olmadığı yozlaşmış bir ülke burası. Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ilişkiler karşılıklı dostluk ve iyi niyet temelinde sürdürülmektedir. Türkiye, Sudan'ın 2011 yılında yapılan referandumla bölünmesini desteklemeyerek ülkenin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden yana olmuşsa da bölünmenin gerçekleşmesi ve Güney Sudan'ın bağımsız bir devlet olarak ilanından sonra bu devleti ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Dışişleri Bakanlığı ülkemiz ile Güney Sudan Cumhuriyeti arasında imzalanan bir anlaşma ile diplomatik pasaportlarda vizeler karşılıklı olarak kaldırılmıştır. Diğer taraftan umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Anlayacağınız o ki Afrika'nın en genç ülkesi Güney Sudan'da halk dünyanın gözleri önünde ölümle pençeleşiyor. Sudan'dan 2011 yılında ayrılan Güney Sudan, iç savaş ve kuraklık nedeniyle son yılların en şiddetli açlık felaketiyle mücadele ediyor. On binlerce kişi yiyecek bulma umuduyla komşu ülke Sudan'a kaçıyor. Güney Darfur eyaleti sınırındaki Maskargutaş kampı binlerce insanın hayata tutunacak son dalı konumunda. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.